Anadolu insanı eski mezarlıklara her dönem farklı bir gözle baktı. Bu belki de uzak geçmişlerinden günümüze Anadolu'ya kadar gelen, şekil değiştiren bir ritüeldi. Onlar kimlere ait olduklarını önemsemeksizin bu mezarlara kutsal roller biçtiler. Öyle ki bazen Anadolu'nun her yanında karşımıza çıkabilecek bu eski mezarlıklarda yatan ruhlara çeşitli roller biçtiler. Onlara bazen dede, bazen evliya, bazen de yatır dediler. Bu hiç kuşkusuz İslamiyet öncesi ata kültünün günümüze evrilen şekliydi. Türkler yeni bir dini kabul etmelerine rağmen bu eski ve kült inanışlarını yaşatmaya devam ettiler. Hatta öyle ki bu eski mezarlara adaklar adayıp dilekler dilediler. Uzak geçmişimizden getirdiğimiz bu ritüelleri Anadolu'da halen yaşatmaya devam ediyoruz. Günümüzde kısa sürede büyük değişimler gösteren şehir dokularımızla birlikte mezarlıklarımız ve mezarlarımız da değişti. Belki şimdilerde gözümüzde canlandırması zor ama 1800'lü yıllar gibi yakın geçmişimizde bile neredeyse mezarlıklarımızla birlikte yaşıyorduk. Özellikle eski mezarlıklarımıza bakışımız günümüzden çok daha farklıydı. Mesela birçok mezar alanı günümüzde olduğu gibi yüksek duvarlarla şehirlerimizden veya kasabalarımızdan ayrılmamıştı. Hatta yüzyıllardır ayakta kalmaya çalışan, birbirlerine karışmış, kimi sağa, kimi sola yatmış, kimi de kırık dökük eski balballara benzeyen eski mezarlara hep farklı bir gözle baktık. Onlara derin ve kadim bir saygı duyduk. Günümüzden farklı olarak yakın geçmişte dahil eski Türk mezarları gündelik yaşamla daha iç içeydi. Ziyaretçiler, su taşırken koşuşturan çocuklar, huşu içinde kaybettikleri yakınları için sessizce yas tutan insanlar, Anadolu'yu ve özellikle İstanbul'u ilk kez gören yabancı gezginler için saygı duydukları, melankolik, oldukça kasvetli ve belki de biraz da ürperticiydi. Özellikle İstanbul Boğazı'nı izleyen binlerce sessiz eski mezar taşlarıyla İstanbul'daki Türk mezarları yabancı gezginler için etkileyici yerlerdi. Eski Türk mezarlarını 1850 yılından günümüze en etkileyici şekilde yansıtan gezginlerin başında herhalde Fransız arkeolog ve ressam Eugen Flandin gelir. Aslında 1800'lü yıllardan günümüze ulaşan eski İstanbul gravürlerinin birçoğunda eski Türk mezarlarına rastlarız. Thomas Allom'dan Şiranz'a kadar neredeyse tüm eski Avrupalı gezginler Türk mezarlarını gravürlerine işlemişlerdir. Birazdan onlara da değineceğim fakat konu eski mezarlıklarsa Flandin en önemli gezginlerin başında gelir. Şimdi 1850 yılına İstanbul'a bir Fransız arkeoloğun gözünden bakıyoruz. Flandin'in çizdiği bu gravürler o kadar ilginç ve güçlü bir atmosfere sahip ki bu gravürlere bakarken sanki gravürün içindekilerin de bize baktığını hissediyoruz. Onun gravürlerine baktığımızda sadece geçmişi görmüyoruz. Geçmişten, uzaklardan bizlere bakan, adeta nefes alan, yaşayan karakterlere bakıyoruz. Onlarla göz göze geliyoruz. Sanki içinde eski mezar taşlarının yükseldiği eski bir İstanbul romanının içindeymiş gibiyiz. Muhtemelen Fransız arkeolog da bu gravürleri çizerken aynı şeyleri hissetmişti. Eski İstanbul'un tarihle, geçmişle karışmış atmosferi onu büyülemişti. Ve Flandin kendi yaşadığı bu garip duyguyu bizlere de yaşatmak istedi. Bence bu 5 farklı Flandin gravürü arasında en etkileyici atmosfere sahip olan gravürlerden bir tanesi de bu. Flandin Pera mezarlığında. Selvilerin koyulaştırdığı mezarlığın arka planında silik ama aydınlık bir İstanbul var. Ama tam da gravürün merkezinde gizemli ve kasvetle dolu yalnız bir kadın var. İster istemez onun eşini kaybettiğini düşünüyoruz. Çünkü Flandin muhtemelen bunu düşünmemizi istiyor. Ve bunu başarıyor da. Birazdan diğer gravürlerde de göreceğimiz gibi mekanlar kadar insanlar da Flandin gravürlerinin en vurucu parçalarını oluşturuyor. Gizemli, üzgün, kasvetli ve yalnız insanlar. Bazen geçmişten, uzaklardan bizlere bakıyorlarmış gibi.
Mezarlığın duvarına yaslanmış, yalnız ve eski mezar taşlarına doğru bakan bu yaşlı adam. Ve yine ileride ayakta gravürün uzak noktasından bizlere bakan gizemli, belli belirsiz bir adam daha var. Ve Galata Mezarlığı. Fransız gezginimiz bu defa Galata Mezarlığı'na bakıyor. Gravürün ön planındaki boşluğun ardında yükselen selvi ağaçlarının altında eski mezar taşlarıyla Galata Mezarlığı. Yine gravürün ortasında ayakta durmuş bizlere bakan yaşlı bir adam var. Bize öyle dikkatli bakıyor ki sanki bir şeyler söylemeye çalışıyor. Sanki gravüre bakan gözlerle bir nevi iletişim kuruyor. İleride servi ağaçlarının altındaki sisli mezarlığın derinlerinden yine bize bakan başka gözler var. İnsan ister istemez merak ediyor. Onlar kim ve neden bize bakıyorlar? Belki de 1850 yılında Flandin Galata mezarlığını çizmek için tablasını mezarlığın karşısına koyduğunda insanlar mezarlık resmi çizen bir adama böyle baktılar. Belki de Flandin gravüre biraz gerilim katmak istedi. Fakat az önce de bahsettiğim gibi atmosfer her zaman bu kadar gergin değildi. Türkler eski günlerinde mezarlıklarıyla barışık bir yaşam sürdüler. O yüzden mezarlıklarını güzel manzaralara hakim tepelere kurdular. İşte yine aynı yıl 1850'de başka bir Avrupalı gezgin olan Joseph Schranz, Anadolu Hisarı'nın arkasındaki bir Türk mezarlığını böyle görüntüledi. O kadar güzel bir gravür ki ön plandaki mezarlar arka plandaki boğaz karşısında yok olup gidiyor. Belki de mezarlığın yanı başında oturmuş çay veya kahve içen kadınlar olmasa mezarlığı fark etmeyeceğiz. Türkler mezarlıklarını o kadar güzel yerlere yaptılar ki belki de ölümün kasvetini bu şekilde dengelemek istediler. Schranz 1850 yılında İzmir'i de ziyaret etti. Bugünkü varyanttan İzmir'e doğru baktı. Gördüğü manzara çok da değişmedi. Yine şehrin en hakim ve güzel manzaralı yerinde eski Türk mezarları vardı. Bu sefer içinden İzmir'in vazgeçilmez kahramanları develer geçiyordu. Varyanttaki ve çevresindeki eski Türk mezarlarını halen görebilirsiniz. Herhalde İzmir'in en güzel gravürlerinden bir tanesidir. Bu gravürden daha önce detaylıca bahsetmiştim. İsterseniz ilgili bölüme yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Flandin'e başka bir gravürle geri dönelim. Flandin bu defa Eyüp'te. Bu defa ön planda eski mezar taşları ve yine elini başına koymuş düşünceli bir adam var. Sanki Pera mezarlığında duvara yaslanmış adamla aynı kişiymiş gibi. Geneli aydınlık gravürün en koyu noktası. Yine bize bakıyor. Az önce Pera mezarlığındaki yalnız kadını görmüştük. Bu defa Üsküdar mezarlığındayız. Flandin'den 12 yıl önceye 1838'e bir Thomas Allom gravürüne bakıyoruz. Yine etkileyici bir sahneyle karşı karşıyayız ve yas yine ağlayan bir kadın kılığına girmiş. Bu defa arka planda bir de cenaze alayı görüyoruz. Sırtlarında taşıdıkları tabutla mezarlığın derinlerine doğru gidiyorlar. Bunun yanında bu gravürde yükselen servi ağaçlarına dikkat edin. Servi ağaçları Türk mezarlıklarında en çok ekilen ağaçlardır. Bunun sebebi servilerin rüzgarda çıkardıkları hu sesidir. Eski Türkler rüzgarda hu sesi çıkaran servi ağaçlarının ölülerinin ruhlarına hu çekerek yakardıklarını düşünürlerdi. Muhtemelen kökleri Bektaşile'ye ve hatta ağaç kültüne kadar dayanan bir inanç. Bugün halen mezar taşlarının arkasına çizilen servi ağacı resimlerinin kökeni bu inançtır. Bir zamanlar ağaçlara ne kadar önem veren bir halk olduğumuzun da bir göstergesidir. Bir ağaç türüne bu kadar etkileyici ve anlamlı bir rol vermek muhteşem bir şey. Ama bugün bu ritüellerden birçoğunu unutup kaybettik. Eski mezarlar
Yabancı gezginleri sadece gündüzleri etkilemedi. William Henry Bartlett 1835 yılında Pera'daki eski mezarlığı İstanbul Boğazı'nın üzerinde yükselen bir dolunay ışığı altında çizdi. Ay ışığında yükselen selvi ağaçları, bulutların ardında kalmış belli belirsiz bir dolunay ve gravürün ön planında ay ışığının aydınlattığı eski mezar taşları. 1835 yılında tüm İstanbul'u aydınlığa boğmuş ay ışığı mezarlığın içinden yükselen servi ağaçlarına yenik düşmüş. Mezarlığın hakimi karanlık. Flandin'le devam edelim. Flandin 1850 yılındaki İstanbul gezisine ait bu gravürleri Laurent Eugen Flandin isimli seyahatnamesinde yayınladı. Bu da seyahatnamesinin kapağı. Bosfor, İstanbul ve Smyrna. İstanbul Boğazı, İstanbul ve İzmir. Flandin'in başlığında yazdığına göre Eyvan Kapısı, yani bugünkü Ayvansaray Kapısı. Ortada yükselen koca bir dikme taş ve etrafında irili ufaklı eski mezar taşları var. Ön planda oturmuş 3 adam. Bu defa bilindik kasvetten uzak, kendi aralarında sohbete dalmışlar. Ayvansaray mezarlığının bulunduğu yamaç ve yıkık surların eski 2 fotoğrafını görüyorsunuz. Eski mezar taşları artık renksiz ve solgun görünseler de Schranz'ın bir gravüründe sarı yaldızla boyanmış hallerini görüyoruz. Mezarlığın kasvetli görüntüsüne tezat, son derece estetik ve ustaca işlenip boyanmış ihtişamlı mezar taşları. Bu da yine William Henry Bartlett'ın 1838 yılında Üsküdar mezarlığındaki mezar taşı ustalarını çizdiği gravürü. O da eski mezarlıklara Flandin kadar önem verdi. Eyüp mezarlığına da uğradı ve arka plandaki muhteşem manzarasıyla Eyüp mezarlığını gravürüne işledi. Evet, bu defa eski gravürlerin içinden eski İstanbul'a baktık. Amacım Anadolu tarihine farklı bir açıdan gravürlerin, seyahatnamelerin penceresinden bakmak. Uzak zamanlara abone olarak bana destek olabilirsiniz. Diğer yandan artık uzak zamanların bir de Instagram sayfası var. Bir dahaki sefere başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere, herkese sevgiler.